Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise. Bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün yine size çok güzel bir kız bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yine tığ örgüyle örülen bir yelek modeli. Bu aralar hep benden tığ işi yelek modelleri istediniz. Ben de sırayla size anlatıyorum. Yine çok güzel bir model, özellikle kız bebeklerimiz için. Çok güzel böyle ince düğmeler kullandığım ve çok kolay bir model arkadaşlar. Hiç tığ örgüsü bilmiyorsanız ya da çok az biliyorsanız yine benimle çok büyük keyifle ve çok kolay örebileceğiniz bir yelek çalışması. Yeleğimiz arkadaşlar 1 yaştan 3 yaşa kadar kullanılabilir. Şu yaka kısmımız ve kol evi kısmımız oldukça müsait. Sadece boyu uzatarak bakın benim yeleğimin boyu 31 santim. Aslında bir iki sıra daha uzatmayı istiyordum fakat ipim yetmedi. 1,5 yumağa yakın ip kullandım. İpimin devamı olmadığı için ben boyu böyle bırakmak zorunda kaldım. Ama siz birkaç sıra daha uzatarak bu yeleği rahat 3, 4 belki 5 yaşın giyilebileceği şekilde uzatarak büyütebilirsiniz. Yeleğimizin arkası yine aynı şekilde bakın ne kadar güzel, harika bir kalıp çalışması ve dediğim gibi çok kolay bir model. Herkes örebilir. 3 tane böyle minik ince düğmeler kullandım ve yelekte ilik çalışması yapmadık arkadaşlar. Çünkü örgümüzdeki bu trabzan aralarımız bizim ilik görevimizi gördü. Çok rahat bir şekilde bakın. Düğmelerim böyle tam kenarda ve ilik yerleri olarak şu görmüş olduğunuz trabzan aralarını kullandım. Bakın ne kadar güzel bir şekilde ilikleniyor. Evet. Şimdi yeleğimin size ölçülerini de vereyim. Yeleğim 31 santim uzunluğunda. Şöyle omuzdan tuttuğumda tam 31 santim uzunluğunda bir yelek çalışması. Kol altımızın olduğu yer en dar kısmımızda arkadaşlar 26 santim genişliğinde. Etek ucuna doğru ilerlediğimizde 37 santime kadar genişliğimiz artıyor. Dediğim gibi istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Altına birkaç sıra daha ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Kalıbımız çünkü çok müsait. Evet, şayet bu modelimi beğendiyseniz beğenilerinizi ve o güzel yorumlarınızı her zamanki gibi bekliyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlar halen varsa kanala abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Abonelik sırasında ya da sonrasında sizlerden ücret talep edilmez. O yüzden gönül rahatlığıyla kanalıma abone olup bildirimleri açtığınızda benim yayınlamış olduğum her bir video yayınladığım an itibariyle size bildirim olarak gelecektir. Dolayısıyla bu güzelliklerin hiçbirini kaçırmadan benimle birlikte örebileceksiniz. Evet, şimdi bu güzelliği örmeye başlayalım. Arkadaşlar, yelek çalışmamı Nako'nun Elite Baby serisiyle yapacağım. 100 gram 250 metre uzunluğunda anti peeling özelliği olan güzel bir örgü ipi. Fakat kazan farkı denen bir şey oluyor. Bazı renklerde iplerin dokusu daha tok veya daha ince olabiliyor. Bu kazandan kaynaklı biraz ince bir ip. Dolayısıyla ipinizi şöyle elinize aldığınızda önce bir kontrol edin. Mesela şimdi göstereceğim. Bu ip de Alize'nin Elite Baby'si ama bakın ikisi arasında böyle bir tokluk farkı var. Ben bu biraz ince durduğu için özellikle örgümü bununla öreceğim. Tığ örgülerde biraz daha ince ipler tercih ediyoruz ya. Bunun dokusu böyle olduğu için özellikle bunu tercih ettim. Ama siz isterseniz yani yine Nako Elite Baby ya da Kartopu Baby One olarak örebilirsiniz. Fakat bebe iplerinde daha ince ipler tercih ederiz. O yüzden Alize'nin Happy Baby'siyle de örebilirsiniz. Öyle söyleyeyim.
Aynı renkle örmek isteyen arkadaşlar, renk numaram 2378 arkadaşlar ve tığ numaram da 3 milimetre. Bakın 5/0, buna çok dikkat etmiyoruz. Şu yanında 3 milimetre yazıyor. 3 milimlik tığ kullanarak örgüme başlayacağım. Yeleğimize yakadan başlayacağız. Yuvarlak bir tığ roba örgüsü yapacağız ve model aynı çalışmayla beraber aynı örnekle devam edecek ve tığımızla beraber zincir çekerek örgümüze başlayacağız. Tam 70 tane zincir çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle ne sıkı ne bol olacak şekilde 70 tane zincirimizi önce bir çekelim. Bakın bu şekilde 70'e tamamlayalım. Evet, tam 70 tane zincir çektim. Şimdi zincir uzunluğumu da size söyleyeyim. Ölçüyle yol alırsak daha sağlıklı olacak. Tam 29 santim uzunluğunda bir zincir çekmiş oldum arkadaşlar. Evet, 70 tane zincirimi çektikten sonra şimdi bu zincirlerimin üzerine sık iğne yapacağım. Bakın son 70. zincirim bu. Onun hemen bir önceki zincirin yuvasına battım. Bir sık iğne yaptım. Sonra sıradaki zincirime battım. Bir sık iğne. Sıradakine battım. Bir sık iğne. Bu şekilde tam 69 tane sık iğne çalışması yaparak sıramızı tamamlayalım. Her bir zincirin içerisine bir sık iğne. Toplamda 69 sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Evet, her bir zincirimin içerisine bir sık iğne, toplamda 69 sık iğne yaparak sıramı tamamladım. Şimdi üst sıraya ve model kurulumuna başlayacağız. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Tığıma ipimi doluyorum. İlk sık iğnemin tepesine batarak bir ikili trabzan çalışıyorum. Tığıma ipimi doluyorum. Yandaki sık iğnemin tepesine batarak bir ikili trabzan, araya bir zincir ve tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan çalışıyorum. Bakın, bir tane sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan çalıştım. Yanındaki sık iğnemin üzerine iki tane ikili trabzan çalıştım. Araya bir zincir koydum. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Üçüncü sık iğnemin üzerine batıyorum. Bir ikili trabzan çalışıyorum. Aslında şöyle daha kolay anlarsınız. Bir tek bir çift, bir tek bir çift olarak ilerliyoruz. Bakın, bir teki yaptık, sonra bir çift yaptık fakat arada bir zincir var. Sonra sıradaki sık iğneye bir tek çalıştım. Şimdi yanındakine çift çalışacağım. Yandaki sık iğnenin üzerine battım. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan. Yani bir V çalışması yapmış olduk. Bir V, bir normal trabzan. Bir V, bir normal trabzan. Şimdi V'den sonra tığıma ipimi doladım. Sıradaki sık iğnemin üzerine bir ikili trabzan. Tığıma ipimi doladım. Sıradakinin üzerine çift, yani bir V çalışması. Bir trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. Bakın, tek, çift, tek, çift, tek, çift. Sıra sonuna kadar bir tek bir çift olacak şekilde sıramızı tamamlayacağız. Bir tekten sonra sıradakine bir ikili trabzan, araya bir zincir, sonra aynı yuvaya bir ikili trabzan. Evet, hep bu şekilde örelim sıra sonuna kadar. Evet, bir trabzan, bir V çalışması olacak şekilde bakın sıra sonuna geldim. Son iki sık iğnem kaldı. Şimdi en son bir V'den sonra bir tekli trabzan yaptım.
Tekrar bir V çalışması yapıyorum. Sıradaki sık iğnenin üzerine bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya batarak bir ikili trabzan çalıştım. Son bir sık iğnem kaldı. Son sık iğnemin üzerine de battım. Bir ikili trabzanla sıramı tamamladım. Bakın böyle bir kurulum yapmış olduk. Roba artışı yapmış olduk. Şimdi üst sıraya çıkıyoruz. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. İlk trabzanımın üzerine batarak bir ikili trabzan çalıştım. Tığıma ipimi doladım. Bakın V çalışmalarımın olduğu yer var. Bir ikili trabzan, arada bir zincir ve tekrar bir ikili trabzan. Bu bir zincirli yuvanın içerisine batıyorum. Bir ikili trabzan, tekrar araya bir zincir ve yine aynı yuvaya bir ikili trabzan. Yani bir V çalışması çalışıyorum. Hemen yanında bakın bir tekli trabzanımız vardı. Bu tekli trabzanımızı da arkadaşlar tığımıza ipimizi doluyoruz. Sağından giriyoruz, solundan çıkıyoruz. Bakın tekli trabzanım burada. Şuradan normal trabzan tepesinden batmıyoruz. Trabzanın sağından girip solundan çıkarak ikili trabzanımızı böyle örüyoruz. Tığıma ipimi doluyorum. Hemen yanında V çalışmam var. Bakın bir zincirli yuvaya battım. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tığıma ipimi doladım. Yine aynı yuvaya bir ikili trabzan. Yani V çalışmamı yaptım. Tığıma ipimi doladım. Sırada tekli trabzanım var. Sağından girip solundan çıkarak bir ikili trabzan çalışıyorum. Ve bu önde böyle kabarık olarak devam edecek. Burası örgümüzün, yeleğimizin ön tarafı arkadaşlar, düz tarafı. Hep ön tarafta bu böyle kabarık olarak trabzanlarımız aşağıya doğru devam edecek. Tığıma ipimi doladım. Yine sırada bir V çalışmam var. Geliyorum bir zincirli yuvaya. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan. Sırada bir tekli trabzanım var. Tığıma ipimi doladım. Sağından girip solundan çıkarak bir ikili trabzan örmüş oldum. Son kez gösteriyorum. Sırada V çalışmam var. Tığıma ipimi doladım. V'nin içerisine battım. Bir ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar V'nin içerisine battım. Bir ikili trabzan çalıştım. Yanında tekli trabzanım var. Tığıma ipimi doladım. Trabzanın sağından girip solundan çıkarak bir ikili trabzan ördüm. Bu sırayı bu şekilde örerek tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hep aynı şeyin tekrarını yaparak bakın geldim en son tekli trabzanımın sağından girip solundan çıkarak bir trabzan çalıştım. Sırada bir V çalışmam var. V'nin içerisinde bir zincirli yuvaya bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan çalıştım. Bir V çalışması yaptım. Sıra sonunda bir trabzanım var. Geldim bunun tepesine batarak bir ikili trabzanla sıramı tamamladım. Şimdi üst sıraya çıkıyorum. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Tığıma ipimi doladım. Bu son trabzanımın tepesine batarak bir ikili trabzan çalıştım. Tığıma ipimi doladım. Bakın yine V çalışmam var. Aynı şey, hiçbir şey değişmiyor. Geliyorum bir zincirlik yuvaya, V'nin içerisine bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan çalıştım. Yani V'lerin içerisine böyle V'ler çalışıyoruz. Şimdi kabarık çalışmamız vardı. Trabzanımızın sağından girip solundan çıktığımız bu tekli trabzanlar. Şimdi bu örgümün arka tarafında kaldığı için arkadaşlar buna böyle önden batmıyoruz. Tığımıza ipimizi doluyoruz. Geliyorum bakın yine arka taraftan aynı trabzanın sağından girip solundan çıkarak bir ikili trabzan çalışıyorum. Bu kadar basit.
Önden almıyoruz, arkadan alıyoruz ki hep arka tarafta bu trabzanımız böyle kabarık devam etsin. Sonra tığıma ipimi doluyorum. Sıradaki V çalışmamın bir zincirli yuvasının içerisine batıp bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya bir ikili trabzan çalışarak bir V çalışması yaptım. Bakın yine tekli trabzanım arkada kabarık, önde böyle içeride çukurdaymış gibi görünüyor. Tığıma ipimi doluyorum. Arka taraftan şöyle bakın. Sağından girip solundan çıkarak bir ikili trabzan örüyorum. Yine ön tarafta bakın kabarık bir şekilde devam ediyor. Hep aynı şeylerin tekrarını yaparak devam edeceğiz. Şimdi birkaç kez daha göstereyim. Sırada V çalışmam var. Battım içine bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzanla V'mi çalıştım. Tığıma ipimi doladım. Tekli trabzanım var. Arkadan böyle sağından batıp solundan çıkacak şekilde tekli trabzanımı çalıştım. Yine V çalışmam. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, aynı yuvaya bir ikili trabzan. Tığıma ipimi doladım. Tekli çalışmam var. Arka taraftan sağdan batıp soldan çıkarak ikili trabzanımı çalıştım. Evet arkadaşlar, bu şekilde devam edelim. Şimdi bu sıradan sonra burası bizim arka sıramız. Bir ön ve bir arka daha olacak şekilde, yani kaç sıra oluyor? 1 2 3, tam 5 sıraya şu V çalışmalarımızı tam 5 sıraya tamamlayalım. Sonra bir artırmamız olacak. Artırmamızla devam edelim. Yani şu anda arka tarafı örüyoruz ya. Bu sırayı tamamlayacağız. 3. sıramız bitmiş olacak. Ön taraftan 4. sıramızı öreceğiz, bitireceğiz ve son olarak arka taraftan 5. kez aynı çalışmayı yapalım. Bitirelim, sonra artırmalarla devam edelim. Arkadaşlar 5. sıramı yine aynı şekilde tamamlıyorum. V'nin içerisine bir V çalışması, ardından arka tarafta, burası örgümüzün tersi olduğu için düz taraftan bu tekli trabzanın sağından girip solundan çıkarak trabzan çalışması yaptım. Son V çalışmam var. Bir ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar bir ikili trabzan ve sıra sonunda bir tekli trabzanım var. Bunun da tepesine battım. Bir ikili trabzanla sıramı tamamladım. Şimdi bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Bakın V'leri saydığımızda başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 tane bu şekilde 5 sıra boyunca bu şekilde çalıştık. Şimdi artırma yapacağız. Tığıma ipimi doladım. Şu ilk trabzanımın üzerine battım. Bir ikili trabzan çalıştım. Şimdi artıracağımız yerler bu V'lerin içlerinden olacak arkadaşlar. Çok kolay. Tığıma ipimi doladım. Geliyorum. Bir zincirli V çalışmamın içerisine batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tığıma ipimi doladım. Bir tane daha ikili trabzan. Yani 2 tane ikili trabzan çalıştım. Yine araya bir zincir. Tığıma ipimi doladım. Aynı yuvaya batıp bir ikili trabzan ve tekrar aynı yuvaya batıp bir ikili trabzan daha çalıştım. Yani ne yapmış olduk? 2 tane ikili trabzan, araya bir zincir, 2 tane ikili trabzan çalıştık. Artırmalarımız böyle olacak. Çok kolay. Sırada tekli trabzanım var. Örgümün düz tarafı kabarık taraf olduğu için önden böyle sağından girip solundan çıkarak bir ikili trabzanımı çalıştım. Sırada V çalışmam var. Bir zincirli yuvaya bir ve tekrar aynı yuvaya batarak 2 tane ikili trabzanımı çalıştım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya bir ve tekrar aynı yuvaya batarak 2 tane ikili trabzanımı çalıştım.
Sırada yine tekli trabzanım var. Kabarık trabzanım. Ön taraftan sağından girip solundan çıkarak ikili trabzanımı çalıştım. Sonra V çalışmam var. 2 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan çalıştım. Evet, bu sıramızı böyle çalışacağız. Arka sırayı da yine aynı şekilde kabarık çalışmalarımızı şu arkadan batarak yapacağız. Bu şekilde de birkaç sıra örelim. Hep aynı şekilde V'lerin içerisine 2 tane ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar 2 tane ikili trabzan. Bu şekilde birkaç sıra örelim, sonra birlikte yine devam edelim. Evet arkadaşlar, 2 trabzan, bir zincir, 2 trabzan olacak şekilde. Bakın şuradan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, tam 6 sıra boyunca bu şekilde ördük. Şimdi tekrar bir artış yapacağız. Bu kez tahmin edebileceğiniz gibi 3 tane trabzan, araya bir zincir, tekrar 3 trabzan olarak çalışacağız. Şimdi sıramı tamamladım. Arka tarafta bir zincir çektim. Örgümü çevirdim ve örgümün ön tarafındayım. Şöyle saydığımızda V çalışmalarımızı başlangıçtan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra boyunca örmüş olduk. Şimdi ön sırada artırmaya başlayalım. Bir zincirle örgümü çevirdim. İlk trabzanımın üzerine battım ve bir ikili trabzan çalıştım. Yanında V çalışmam var, ikili trabzandan oluşan. Tığma ipimi doladım. Bu bir zincirli yuvaya battım. 1, tekrar battım. 2 ve tekrar battım. 3 tane ikili trabzan çalıştım. Araya bir zincir çektim. Tekrar aynı yuvaya 1, 2, 3 tane ikili trabzan çalıştım. Bakın. 3 ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan. Sonra tekli trabzanımız var. Kabarık trabzan çalışması. Örgümün düz tarafında olduğu için böyle ön tarafın sağından girip solundan çıkarak trabzanımı örüyorum. Ardından yine V çalışmam var. Bir zincirli yuvaya 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı çalıştım. Araya bir zincir çektim ve tekrar aynı yuvaya 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Bu sırayı ve arkasını bu şekilde tamamlayalım. Artık robamız istediğimiz büyüklüğe ulaştı. Gayet büyük oldu arkadaşlar. Sonra artık kollarımızı ayıralım. Şimdi bir kez daha göstereyim. Tekli trabzan, örgümün düz tarafı olduğu için ön tarafın sağından battım, solundan çıktım ve bir ikili trabzan çalıştım. V çalışmam var. Bir zincir olan yuvama 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra araya bir tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı yuvaya 1, 2, 3 ikili trabzan çalışıyorum. Evet, bu sırayı tamamlayalım. Sonra arka sırayı da aynı şekilde yapalım. Toplamda 2 sıra olsun. Sonra robamızı ayıralım. Arkadaşlar 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olacak şekilde toplamda 2 sıra örgümü örmüş oldum. Şimdi ölçü vereyim. Robamızın uzunluğu tam 13 santim uzunluğunda olmuş oldu. Bu bizim için yeterli bir büyüklük. Şimdi artık kol ayrımlarını yapacağız. Evet, roba ayrımını da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi şu bir zincirli olan şuradaki örnek çalışmalarımızı sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5.'ye bir işaretleyici takıyoruz. Burası bizim ön bedenimiz. Ardından sayıyoruz. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye bir işaretleyici takıyoruz. Burası bizim kolumuz. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane atlıyoruz. 9.'ya bir tane işaretleyici takıyoruz. Sonra sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.'ye bir işaretleyici takıyoruz. Ve şununla beraber saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5. Yani 1, 2, 3, 4, 5.'ye bir işaretleyici taktığımızda bizim ön bedenimiz, kollarımız ve arka bedenimiz şöyle ayrılmış oluyor. Bu şekilde bedenleri ayırmış olduk. Şimdi örmeye başlayalım. Bu işaretleyicileri benim gibi siz de işaretleyin. Şimdi sıramı tamamlamıştım. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. İlk trabzanımın tepesine battım. Bir ikili trabzan çalıştım. Tığıma ipimi doladım. Geliyorum. 3 trabzandan sonra bir zincirli yuvam var. Yine içerisine batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan. Araya bir zincir. Tekrar 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı çalışıyorum. Örgümüzün düz tarafındayız. Kabartmalı trabzanımız var. Ön taraftan sağından girip solundan çıkarak bir ikili trabzan çalıştım. Geldim ikinci V çalışma yuvamın içerisine 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Ön bedeni örüyoruz bu şekilde. Tekrar tekli trabzanım var. Üçüncü V çalışmamın olduğu kısımdayım. 3 ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Kabartmalı trabzanım var. Önünden battım ve çalıştım. Geldim dördüncü kez yuvamın içerisine, dördüncü yuvaya 3 ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar 1, 2, 3 tane ikili trabzanımı çalıştım. Yani 1, 2, 3, 4 tane örnek çalışmamı yaptım. Şimdi roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bakın burada ne yapıyoruz? Tığıma ipimi doluyorum. Şu aradaki tekli trabzanımı yine önden batarak örüyorum ve roba ayrımının olduğu yerdeyim. Bu bir zincirli yuvaya 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1, 2, 3. Yine araya bir zincir çalışıyorum. Fakat buraya doldurmuyorum. Geliyorum, kolu ayıracağız. Diğer işaretleyicimin olduğu yer. Buradaki yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1, 2 ve 3. Bakın ne yapmış olduk? Şu çalışmayı burada yapmış olduk arkadaşlar. Üçlünün birini bir yuvaya yaptık. Araya bir zincir çektik. Sonra diğer roba ayrımının içerisine diğerini çalıştık. Yani şöyle düşünün. Şunun aynısını burada çalıştık. Devam ediyorum. Şimdi arka bedendeyim. Sırada tekli trabzanım var. Ördüm. Ardından yine V çalışması var. 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Kabartmalı tekli trabzanım var. Ön taraftan battım ve çalıştım. Şimdi bu şekilde arka bedeni örelim. Yine şurada roba ayrımının olduğu yerde ikinci kolu birlikte ayıralım. Evet, arka bedeni çalıştım. Bakın şu kol ayrımından sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane örnek çalıştım. Şimdi 9. olan kısım, ayrım yapacağımız kısım burası.
Geliyorum. Tekli trabzanımı çalıştım. Şimdi yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan. 1 2 3. Araya bir zincir çektim. Geliyorum, kolu atlıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. olan işaretleyicimi taktığım yuvaya geliyorum. Tam orta kısma batıyorum. 3 tane ikili trabzan da buraya çalışıyorum. 1 2 3. Yani ne yapmış oldum? Yarısını bu tarafa çalıştım, zincir çektim, yarısını diğer tarafa çalıştım ve kolu ayırdım. Şimdi tığıma ipimi doluyorum. Tekli trabzanım var, kabartmalı. Önden battım ve ördüm. Ardından yine model çalışmasına devam ediyorum. 3 ikili trabzan, araya bir zincir ve tekrar aynı yuvaya 3 ikili trabzan. Evet, kollarımızı da ayırdık. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Biraz hızlı öreyim. Hiç videoyu durdurup başlatmayayım. Ne kadar hızlı ilerlediğini görün arkadaşlar. Bir gün içinde örebileceğiniz çok kolay ve çok keyifli bir yelek modeli. Üç trabzan, bir zincir, 3 trabzan, ardından kabarık tekli trabzan ve son olarak yine 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar aynı yuvaya 3 tane ikili trabzanımı çalıştım. Sıra sonuna geldim. Tekli trabzanım var. Tepesine batarak bir ikili trabzanla sıramı tamamladım. Şöyle bir bakalım. Bakın, kocaman bir yelek olacak. Evet, kollar ayrıldı. Kol evimiz oldukça güzel. Ön bedenimiz ve arka bedenimiz aynı büyüklükte. Yani çok düzgün bir kalıp çalışmasıyla robamı bitirmiş olduk. Şimdi alt bedeni öreceğiz. Alt bedende artık arkadaşlar aynı şekilde devam edecek. Ara ara artırmalar yapacağız. Biraz böyle volanlı bir yelek oluyor. Kız bebekler için çok güzel, çok kullanışlı bir çalışma. Bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Geldim. İlk trabzanımın üzerine önce bir ikili trabzan çalıştım. Ardından yine 3 trabzan, araya bir zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Kol altına kadar bu şekilde çalışalım. Kol altını da göstereyim arkadaşlar. Şuraya kadar bir gelelim. Evet, bakın şimdi kol altına geldim. 4 tane örnek çalışması yaptım. 1 2 3 4. Ardından kabarık trabzanımı çalıştım. Tam kol altındayım. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta. İkili trabzanlarım, arada bir zincirim var. Şimdi bu bir zincirin olduğu yuvaya işte tığımıza ipimizi dolduruyoruz. Bu bir zincirimin olduğu yuvaya batıyorum. 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. Bakın. 1 2 3 tane ikili trabzanımı çalıştım. Araya bir zincir çekiyorum. Geliyorum. Yine aynı zincirin içerisine 1 2 3 tane ikili trabzanımı çalışıyorum. Gördünüz mü? Aynı şeyi yapmış olduk. Birleştirdik artık. Şimdi devam ediyorum. Bakın, sırada tekli trabzanım var. Örgümün arka tarafı olduğu için arkadan sağdan girip soldan çıkarak ikili trabzanımı ördüm. Sırada model çalışmam var. 3 ikili trabzan, araya bir zincir, 3 ikili trabzan olarak örüyorum. Bu şekilde diğer kol altına kadar gelelim arkadaşlar. Diğer kol altında da yine aynı çalışmayı birlikte yapalım, aklınız karışmasın. Evet, diğer kol altına geldim. Bakın, en son
tekli trabzanımı çalıştım. Şimdi geliyorum. Şuradaki bir zincir çektiğim yuva var. 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan. Zincirimin içerisine batıyorum. 3 tane ikili trabzan çalışıyorum. 1 2 3. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya batarak 3 tane ikili trabzan daha örüyorum. Evet, aynı şeyi burada da yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Sırada kabartmalı tekli trabzanım var. Örgümün arka tarafı olduğu için arka taraftan battım. Sonra yine ve çalışmamın içerisine 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir, 3 tane ikili trabzan olacak şekilde örgümü örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet, sıramı tamamladım. Şimdi bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. Örgümün düz tarafındayım. Geldim ve çalışmamın çevirdim. Şu ilk trabzanımın üzerine önce bir ikili trabzanımı çalıştım. Ardından yine ve çalışmamın içerisine 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Ardından tekli trabzan çalışmam var. Düz tarafta olduğum için önden batarak çalıştım. Arkadaşlar, bu sırayı ve arka sırayı aynen yine bu şekilde 3 trabzan, araya bir zincir, 3 trabzan olarak tamamlayalım. Yani son artışımızdan sonra 3 trabzan, araya bir zincir, 3 trabzanlı çalışmamızı şu anda 4 sıra ördük. 5. sıramızı örüyoruz. Bakın, 1 2 3 4 5. Bu sırayı örelim, arka sırayı da örelim. Toplamda 6 sıraya tamamlayalım. Sonra tekrar bir artış yapacağız. Ben o artışla beraber size yine nasıl öreceğinizi göstereceğim. Evet arkadaşlar, dediğim şekilde arkayı ve önü ördüm. Şu kol altından sonra ve çalışmalarımız, bakın 1 2 3, şu birleştirmeden sonra yaptığımız 1 2 3 tane oldu. Şimdi tekrar artırma yapacağız. Bir zincir çektim, örgümü çevirdim. İlk trabzanımın tepesine bir ikili trabzan çalıştım. Şimdi arkadaşlar 4 trabzan, araya bir zincir, 4 trabzan yapacağız ama şu bir zincire 8 tane trabzanı sığdıramayız. O yüzden bu sırayı bundan sonra şöyle öreceğiz. Bakın, tığma ipimi doladım. Burada 3 tane ikili trabzanım var. 1 2 3. Birincisini atlıyorum. İkincisinin üzerine bir ikili trabzan. Üçüncüsünün üzerine bir ikili trabzan. Yani şuradaki iki trabzanın üzerine birer tane ikili trabzan, toplamda 2 trabzan çalıştıktan sonra şu bir zincirli yuvaya 2 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 4 olacak. İkisini trabzanların üzerine yaptım. Diğer ikisini de bir zincirlik boşluğuma yapıyorum. Bakın, 3 4. İkisi trabzanın üzerinde, ikisi zincir yuvasında. Sonra bir zincir çektim. Tığma ipimi doladım. Şimdi bu zincir yuvasına yine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 ve yine aynı yuvaya 2. 4'e tamamlayacağız. Şimdi sırada 3 tane ikili trabzanım var. Şu birinci ile ikincinin üzerine yapacağım. Geldim, birincinin üzerine yaptım. Bir zincirden sonra 1 2 3 tane oldu. Sonra ikinci trabzanın üzerine battım ve ikili trabzanımı çalıştım. Bakın ne olmuş oldu? 4 tane ikili trabzan, arada bir zincir ve tekrar 4 tane ikili trabzan. Sırada
tekli trabzanım var. Örgümün ön tarafı olduğu için ön tarafın sağından girip solundan çıkarak bu tekli trabzanımı çalıştım. Yine örnek çalışmamın olduğu yerdeyim. Aynı şeyi yapıyoruz. Birinciyi atlıyorum. İkincinin üzerine 1. Üçüncünün üzerine 2. Zincir yuvasının içerisine bir tane yaptım. 3. Tekrar zincir yuvasının içerisine bir tane daha yaptım. 4 tane ikili trabzanımı ördüm. Araya bir zincir, tığma ipimi doladım. Yine zincir yuvamın içerisine bir ikili trabzan, tekrar aynı yuvaya ikinci ikili trabzanımı çalıştım. Şimdi yanda 3 tane ikili trabzanım var. İlkinin üzerine batarak üçüncüyü, ikinci trabzanın üzerine batarak da dördüncü ikili trabzanımı çalıştım. Tekrar yapalım. Tekli trabzanım var. Alttan battım, sağdan batıp soldan çıkarak ördüm. Sonra V çalışmam var. 3 tane trabzanımın birincisini atladım. İkincisinin üzerine 1. Yanındakinin üzerine 2. Sonra zincir yuvasının içerisine 3. Tekrar zincir yuvasının içerisine 4 ikili trabzanımı çalıştım. Araya bir zincir, tığma ipimi doladım. Yine zincir yuvasının içerisine 1. Tekrar zincir yuvasının içerisine 2. Sıradaki trabzanın üzerine 3 ve onun yanındaki trabzanın üzerine 4 tane ikili trabzanımı çalıştım. Şurada birinci trabzanla buradaki sonuncu trabzana batmıyoruz arkadaşlar. Tığma ipimi doladım. Yine tekli trabzanım var. Kabarık çalışmam. Alttan sağından batıp solundan çıkarak ikili trabzanımı ördüm. Son bir kez göstereyim. Artık bu şekilde bir miktar örmeye devam edeceğiz. Şimdi tekrar gösteriyorum. İlk trabzana atladım. İkincisinin üzerine 1. Üçüncüsünün üzerine 2. Zincir yuvasının içerisine 3. Tekrar zincir yuvasının içerisine 4 ikili trabzanımı çalıştım. Araya bir zincir çektim. Zincir yuvamın içerisine 1. Zincir yuvamın içerisine 2. İlk trabzanımın üzerine 3. Yanındaki trabzanımın üzerine 4 ikili trabzan çalıştım. Ve tekli trabzanım alttan sağdan batıp soldan çıkarak kabartmalı trabzanımı ördüm. Evet arkadaşlar, önde ve arkada bu şekilde olacak şekilde örmeye devam edelim. Bir sonraki arkadaşlar 4 tane ikili trabzan, araya bir zincir olacak şekilde sıramı tamamladım. İlk yumağım bitti. Bakın burada ikinci yumağı bağlamış oldum. Şimdi bir üst sırada ne yapmamız gerektiğini göstereyim. Onu çünkü göstermedim. Onda aklınız karışmasın. Şimdi artışımı yaptım. Ön sırada 4 tane ikili trabzan, araya bir zincir, 4 ikili trabzanla ilk sıramı tamamladıktan sonra bir zincir çektim. Örgümü çevirdim. İlk trabzanımın üzerine bir ikili trabzan çalıştım. Tığma ipimi doladım. Bakın şimdi 4 tane ikili trabzanım, arada bir zincirim, sonra 4 ikili trabzanım var. Şimdi bir alt sırada ne yaptık? Birinci trabzanı atlamıştık. 2 ve 3'e ilk 2 trabzanı, sonra bir zincirli yuvaya da diğer 2 trabzanı yapmıştık. Şimdi şöyle yapıyoruz. Birinci ve ikinci trabzanı atlıyoruz. Yine 2 tane trabzanların üzerine çalışıyoruz. Bakın 1, 2 taneyi tamamladım. Bir zincirli yuvamın olduğu yerdeyim. Yani 2 trabzan atladım. Diğer 2 trabzanın üzerine 4 tane trabzanımız var ya, 3. ve 4.'ünün üzerine trabzanları çalıştım. Sonra 1, 2 tane trabzanı da yuvamın içerisine çalıştım. 4 tane ikili trabzan oldu. Araya bir zincir çektim. Tığma ipimi doladım. Yine bir zincirli yuvaya 1,
ve tekrar aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan çalıştım. 4 tane ikili trabzanım var. Geliyorum birincisinin üzerine bir ikili trabzan, ikincisinin üzerine bir ikili trabzan çalıştığımda toplamda 4 tane ikili trabzanım oluyor. Son 2 trabzanımı boş bırakıyorum. Tığıma ipimi doladım. Tekli trabzanım var. Örgümün arka tarafında olduğum için şöyle arkadan batıyorum. Sağdan batıp soldan çıkarak ikili trabzanımı örüyorum. Sonra yine örnek çalışmamın olduğu yerdeyim. 4 tane ikili trabzanım var. Birincisini atladım, ikincisini atladım. Üçüncü ve dördüncünün üzerine birer tane ikili trabzan çalışıyorum. Üçüncünün üzerine çalıştım. Geldim dördüncünün üzerine çalıştım. 2 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi zincir yuvamın içerisine de 2 tane ikili trabzan çalışıyorum. Toplamda 4 tane ikili trabzan elde etmiş oluyorum. Tekrar ediyorum. Araya bir zincir. Sonra yine aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan. 1, 2. Sonra 4 tane ikili trabzanım var. Birincisinin üzerine bir tane. İkincisinin üzerine bir tane. Yine 4 ikili trabzan. Araya bir zincir. 4 ikili trabzan çalışmış oluyorum. Sırada tekli trabzanım var. Arka taraftan batarak bunu ördüm. Sonra model çalışmamın olduğu yer. 1, 2 trabzan atladım. Üçüncüsüne 1, dördüncüsüne 1, 2 tane çalıştım. Şimdi zincir yuvasına battım. 1, bir tane daha yaptım. 2, toplamda 4 ikili trabzan. Araya bir zincir çektim. Zincirli yuvaya bir ikili trabzan. Tekrar zincirli yuvaya bir ikili trabzan daha. 2 tane ikili trabzan çalıştıktan sonra devam ediyorum. 4 ikili trabzanım var. İlkinin üzerine 1, ikincisinin üzerine bir ikili trabzan çalıştığımda 4 ikili trabzan. Arada bir zincir, 4 ikili trabzan olarak örüyorum. Bundan sonra hep bu şekilde örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde örelim. Bakın ön tarafımız böyle. İstediğimiz uzunluğa gelince yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hep aynı şekilde en son 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan olarak artırmamızı yapmıştık ve örmeye devam etmiştik. Bakın 4 trabzanlı başlangıç yerim bu sıra. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam 9 sıra örmüş oldum. Şu anda benim yeleğimin boyu 31 santim arkadaşlar. Aslında ben bunu 2 sıra daha örmek isterdim fakat ipim bitti. Kalan ipim bu kadar arkadaşlar. O yüzden devam edemiyorum ama şu andaki uzunluğumda bakın 31 santim. Şayet bunu 2 sıra daha 3 sıra daha örerseniz arkadaşlar uzunluğunuz yaklaşık 35 santim civarı olur ve çok rahat 2 3 belki 4 yaşın kullanılabileceği büyüklükte bir çalışma olabilir. Şimdi benim ipim bittiği için ben artık devam etmiyorum. Devam edecek olan arkadaşlar yine aynı şekilde 4 trabzan, 1 zincir, 4 trabzan olacak şekilde örmeye devam edip öyle bitirsinler. İstediğimiz uzunluğa ulaştıktan sonra şu kenar kısımlarım çok güzel. Bakın ben hiç kenarda sık iğne çalışması yapmadım. Ve ilik de açmadık. Fakat şu kenardaki görmüş olduğunuz trabzan aralarımız bizim ilik kullanmamız için yeterli. Yani ilik görevi görüyor buralar arkadaşlar. Bakın düğmelerimi de nereye diktim hemen göstereyim. Bakın buralar çok güzel ilik gibi kullanabileceğimiz trabzan araları. Bakın iliklerimi de nereye diktim? Şu ilk başlangıç trabzanımla yandaki trabzanın tam arasına diktim. İğnemle
Şuradan girdim, yandaki trabzandan çıkarak şurayı birleştirdim ve düğmelerimi 1 2 3 V çalışması arayla birincisine diktim, 1 2 3 ara verdim, sonra sıradakine diktim, yine aynı şekilde 1 2 3 ve sonra üçüncüsünü diktim. Bakın, kapattığımızda inci düğmelerimiz çok rahat bir şekilde 1 2 3, şurası 4, buraya giriyor, 1 2 3, şurası. Evet, bakın ne kadar güzel bir çalışma olmuş oldu. Şayet sizin örgülerinizin kenarı, şu kenar kısımlar benimki gibi muntazam değilse, o zaman örgünüzü bitirdiniz, istediğiniz uzunluğa geldi. Şöyle yapıyoruz. Geliyoruz, şurada trabzanlarımız var ya. Bu trabzanlara şöyle sık iğne çalışıyoruz. 1 2. Geliyoruz yandaki trabzanın arasına. 1 2. Eğer toplama yaparsa arkadaşlar 1 2 1 3 olarak da devam edebilirsiniz. Yani bir trabzanın arasına 2 tane sık iğne, diğerine 3. Bakın, 1 2. Geliyorum sıradakine. 1 2 3. Bu şekilde kenar çalışması yapabilirsiniz. Şu üst kısma kadar. Buradan da yine bizim ilk başlangıcımız sık iğne çalışmasıydı. Aynı şekilde yakamızdaki sık iğnelerin tamamını sık iğne çalıştıktan sonra diğer kenardan şu uç kısma kadar gelip örgünüzü bitirebilirsiniz. Ama bakın, şu anda benim sık iğneli halim normal örgümü örmüş olduğum halimden güzel değil. O yüzden hiç ben kenarda sık iğne çalışması yapmıyorum. Bu şekilde çok daha düzgün oldu. O yüzden ben şimdi sıramı tamamladım. Bir zincir çektim. İpimi biraz uzun bırakarak kestim. Bu arada benim arkadaşlar ikinci yumağım yarım yumağa yakındı. Yani şu boyu elde edebilmek için 1,5 yumaktan az ip kullandım. Ama sizin dediğim gibi eğer daha büyük örmek istiyorsanız, çünkü enimiz, kol evimiz oldukça müsait, 1,5-2 yumağa yakın ip kullanarak şuna 2 sıra 3 sıra ilave ederek daha büyütebilirsiniz. Şimdi geliyorum örgümün arka kısmında. Bu ipimi yürüterek gizleyeceğim ve yeleğimi tamamlamış olacağım. Evet. Yeleğimiz artık bitti. Şöyle kameramı bir ayarlayayım. Son halimizi bir görelim. Evet. Bakın ne kadar güzel bir yelek çalışmış olduk. Arka kısmımız da böyle. Önü, arkası, modeli hafif volanlı da bir model. Çok yakıştı. Çok güzel oldu. Şimdi en ölçümü vermedim. Onu da söyleyeyim size. Yeleğimizin boyu 31 santim dedik. Eni de arkadaşlar şu kol altından kol altına en dar kısmı 26 santim. Aşağıya doğru bakın genişliyor. 36-37 santime kadar şöyle yaptığımızda şurası 36, hatta 37 santim. Yani gayet güzel büyük bir yelek çalışmış olduk. Ben çok keyif alarak anlattım. Çok kısa bir sürede ördüm. Bu yeleğin anlatımını ve örgüsünü tam bir günde yaptım arkadaşlar. Yani çok kolay ve çok güzel bir yeleği bir günde örebilirsiniz. Dediğim gibi 1,5 ya da 2 yumağa yakın ipiniz olsun. Eğer büyük örmek istiyorsanız şu altına 2-3 sıra daha ilave edebilirsiniz. Evet, başka bir videomda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.